Mesane kanseriyle yani idrar kesesi kanseriyle gelen bir hastayı biz öncelikle bir değerlendiririz. Bütün tetkikleri, evrelemesi, derecelendirmesi yaptıktan sonra tedaviye karar veririz. Bunun için de öncelikle bir tur ameliyatı dediğimiz kapalı sistemle, kamera sistemiyle mesanenin içindeki tümörün kazıma ameliyatı yaparız. Kazıma ameliyatının sonucu yani patoloji sonucu geldikten sonra bir karar veririz. Eğer bu tümör, bu kanser yüzeyelse ve derecesine göre ya ilaç tedavisi veririz mesanenin içine ya da takip ederiz. Eğer bu tümör kas dokusunu tutmuşsa mesanenin, bu durumda bu mesanenin idrar kesesinin alınma endikasyonu doğar. Yani almak gerekir. Bu mesaneyi aldıktan sonra da yerine bir organ yapmak gerekiyor. Yani yerini alacak bir organın olması gerekiyor. Bunun için en önemli alternatiflerden bir tanesi yapay mesane. Esasen temelde burada 3 tip yol vardır. Bu yollardan bir tanesi az önce de söylediğim gibi yapay mesane. Yani bağırsaktan 40-45 santimetrelik bir parça alınır. Bu mesane haline getirilir. Daha sonra o kesilmiş olan bağırsak kısmı birbirine bağlanır ve mesane haline getirilmiş bu bağırsağın bir kısmına yani bir ucuna, yukarı ucuna yukarı idrar yolları bağlanır. Alt ucuna ise alt idrar yolları bağlanır ve normal bir mesane halinde oluşturulur ve hastalara bu sunulur. İkincisi ise alternatif. Eğer bu yapılamayacak düzeyde hasta yaşlıysa veyahut da durumu uygun değilse, tümörün derecesi daha fazlaysa bu durumda hastaya ikinci alternatif sunulabilir. Bu da ileal loop, ileal konduit dediğimiz tıbbi olarak yani bağırsağın cilde ağızlaştırılması olayı. Yani nasıl oluyor bu? Gene bağırsaktan bu kez 45 santim değil de 15 santimetrelik bir parça alıyoruz. Bu 15 santimetrelik bir parçanın bir ucuna gene yukarı idrar yollarını bağlıyoruz. Diğer ucunu ise cilde ağızlaştırıyoruz. Cilde ağızlaştırdıktan sonra hastaya da bir takım torbaları var bunun özel. Bu torbalara hasta idrarını yapıyor. Yapay mesane ile bu ileal konduit dediğimiz bu hadise arasındaki fark, diğeri normal içeride oluyor. Hiç dışarıdan bir şey gözükmüyor. Bu ileal konduit dediğimiz hadisede ise hasta idrarını torbaya yapıyor. Dolayısıyla biraz daha hem kozmetik olarak hem de psikolojik olarak hastayı bu da etkileyebiliyor. Diğer bir yöntem ise, üçüncü yöntem olarak da bu idrar borucuklarının mesane alındıktan sonra rektuma ağızlaştırılması ya da sigmoid dediğimiz kalın bağırsağın bir kısmına ağızlaştırılması, son kısmına. Bu durumda da hasta hem büyük abdestini yani dışkısını hem de idrarını aynı yoldan yapıyor. O zaman mesane fonksiyonunu gören kısım ise bağırsağın bu anastomoz yapıldığı yani birleştirildiği kısım oluşturuyor. Hem büyük abdestini hem de küçük abdestini aynı yoldan yapmış oluyor. Üçünün de birbirine avantajları, dezavantajları var. Ancak bu en son bahsettiğim üçüncü ameliyat daha eski bir yöntem. Bunun da uzun vadede bir takım komplikasyonları var. Yapay mesane bunların aslında en ideal olanı.